Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda zeytinyağlı iç bakla yemeği yapacağız. Ben baklaları zamanında mevsiminde alıp buzluğa atmıştım. Şimdi çıkardım. Şöyle genişçe bir kaba, bakın hala da biraz buzlu. Genişçe bir kabın içerisine aldım ve üzerine kaynar su ilave ediyorum. Sıcak su dökmemdeki amaç hem baklaların buzu çözülsün hem de o buzluğun kokusu gitsin diye yaptım. Şimdi bir 5 dakika durduktan sonra süzüp yemeğimizin yapımına geçeceğiz. Baklalarımız sıcak suyun içerisinde beklerken ben yemekte kullanacağım. Benim soğanlarım çok küçük arkadaşlar. O yüzden 2 küçük kuru soğan, 1 tane köy biberi, 3 tane acı süs biberi, 2 diş sarımsak. Domatesimi doğramayacağım, rendeleyip koyacağım. Şimdi soğanlarımı doğrayarak başlıyoruz. Yemeklik doğruyoruz. Evet, doğrama işlemlerimiz bitti. Şimdi ocağın başına geçiyoruz ve yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Tenceremizin altını açtım. Şöyle zeytinyağı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koydum. Hafif ısınsın, soğanlarımı ilave edeceğim. Isınan yağımızın içerisine şöyle kuru soğanlarımı ilave ettim. Hafif bir sararınca biberleri ilave edeceğim. Evet, soğanlarımız hafif sarardı. Şimdi biberlerini ilave ediyorum. Evet, birlikte biraz daha pişsinler. Evet, çok güzel soteleniyor. Doğramış olduğum sarımsaklarımı da ilave ettim. Şöyle hafif karıştırıyorum. Şöyle 1 çay kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçayı iyice soğan ve biber sarımsakla kavurmaya devam ediyorum. Şimdi bu aşamada baklalarımı yemeğimize ilave ettim. Şöyle iyice karıştıralım. Her yerine sosumuz bulaşsın. Yemeğimiz bu aşamada altını kısıyorum. Hafif hafif pişerken ben o 1 adet domatesimi rendeleyeceğim. Çok güzel kavruluyor. Yine mis gibi de koktu. Evet, şimdi rendelediğimiz domatesi de üzerine gezdiriyorum. Şimdi 1-2 dakikada bu şekilde pişsin. Sonra baharatlarını ilave edeceğim. Evet, rendelediğimiz domatesle de çok güzel kavruldu. Şöyle yarım çay kaşığı kadar pul biber koydum. Çünkü acı süs biberi de doğramıştım.
Tuzumuzu ilave edelim. 1,5 çay kaşığı koydum. Yine pişince bakacağım tadına, kaynayınca. Ve karabiber ilave ediyorum. Tekrar bir karıştıralım. Bir iki dakikada baharatlarıyla şöyle biraz pişsin. Daha sonra su ilavesi yapacağım. Baharatlarıyla da pişirdik. Şimdi suyunu ilave edeceğiz. Şöyle 200 milim bardak ile bir bardak koyuyorum. Şöyle bir karıştırıp bakayım. Evet, bir yarım bardak daha ister. Evet, 1,5 bardak oldu. Şimdi kapağını kapatacağım ve pişmeyi bırakacağız. Yemeğimiz kaynadı. Çok güzel pişmeye devam ediyor. Yemeğimizin üzeri için şöyle bir ufacık bir parça dereotu doğrayacağım. Küçük küçük doğrayalım. Yemeğimiz pişti. Çok az bir de dinlendirdim. Hafif bir soğudu. Ilıdı diyelim. Şimdi servis alıyorum. Çok güzel oldu. Mevsiminde siz de böyle iç bakladan poşetleyip buzluğa atabilirsiniz arkadaşlar. Kışın iyi olur. Hafif suyundan da koyuyorum. Evet, dereotumuzu da koyduk. Mis gibi bir zeytinyağlı bakla yemeği yaptık. Gerçekten çok lezzetli oldu. Ben bir de tadına bakmak istiyorum sizler için. Şöyle kendi yaptığım küçük minik köy ekmeklerinden şöyle bir lokma alacağım. Çok güzel oldu. İnanın abartmıyorum, çok lezzetli. İnanılmaz lezzetli olmuş arkadaşlar. Tavsiye ederim, sizler de yapın. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.